Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Ankaya. Bugün size bel fıtığı ve sertleşme bozukluğu arasındaki ilişkiden bahsedeceğim kısaca. Bel fıtığı nedir? Özellikle bunun mekanizmasını bir anlatmak lazım. Bizim omurgamız, zincir kemiğimiz, sırtımızda bütün vücudumuzun ağırlığını taşıyan bir sistem. Şimdi bu omurganın içerisinden, zincir kemiği içerisinden bütün vücuda dağılan, beyinden bütün vücuda dağılan sinirler geçiyor. Bu omurgaların zincir kemiğinde vertebra dediğimiz küçük küçük 33 tane kemik var. Bu 33 tane kemiğin arasında disk dediğimiz böyle yastık gibi ağırlığı tampon etmeye sağlayan, iki kemiğin birbirine sürtmesini engelleyen, bu zincir kemiğinin hareket kabiliyetini arttıran disk dediğimiz yapılar var. Bu disk dediğimiz yapılar zaman içerisinde eğer formunu, şeklini kaybederse bu nasıl olur? İşte yaşa bağlı, ağır kaldırma, ters hareketler filan. Bu disk dediğimiz yapının fıtıklaşıp gidip iki vertebra arasından çıkan sinirin köküne gidip baskı yapıyor. Ve baskı olduğu zaman sinirin üzerine bir baskı geldiği zaman sinir fonksiyonlarını tam yerine getiremiyor ve ağrı meydana geliyor. Klasik hikaye nasıl oluyor bel fıtığında? Hastanın sırt ağrısı oluyor, yan ağrısı oluyor, bu bacağı atıyor, kalçaya atıyor. Daha sonra işte ayakta his kaybı, güç kaybı meydana gelebiliyor. Bu çok hızlı bir şekilde de meydana gelebiliyor. Yavaş yavaş da meydana gelebiliyor. Şimdi peki o çıkan sinirlerin ürolojik olarak fonksiyonları ne? O çıkan sinirler olmasaydı ne sertleşme, ne boşalma, ne işeme ile ilgili fonksiyonların hiçbirisi meydana gelmezdi. Tabi bunlar da kısmi hasar olduğu zaman kısmi şikayetler de olabiliyor. Bu hızlıca nasıl oluyor? Mesela diyelim ki hasta bir trafik kazası geçirdi. Bel kısmında omurgada bir travma meydana geldi. Hasta hiç işeyemeye de biliyor yani idrarını yapamıyor. Sondaya mahkum kalabiliyor bu tür durumda hastalar. Biz nasıl peki değerlendiriyoruz hastayı? Mesela hastanın sertleşme bozukluğu ya da işeme ile ilgili şikayetleri var ve işte bacaklarda güçsüzlük, his kaybı falan varsa çok barizse eğer hastada biz bu şikayetlerin nörolojik olabileceğini, sinirlere bağlı olabileceğini düşünüp bir beyin cerrahisi ya da işte bir fizik tedavi hekimine yönlendirebiliyoruz hastayı. Bu arada işte ereksiyon kalitesini artırıcı ilaçlarla hastayı destekleyebiliyoruz ama açıkçası ürolojide nadiren akla gelen nadir sebeplerden bir tanesi. Yani çalışmalara bakacak olursak çalışmalarda ne yapmışlar peki? Çalışmalarda hem bel fıtığı olup hem de sertleşme bozukluğu olan hastaları ameliyat etmişler. Ameliyattan sonra da bakmışlar bunların ne kadara düzeliyor, sertleşme ne kadar düzeliyor, işte erken boşalma ne kadar düzeliyor diye değerlendirmişler hastaları. Açıkçası özellikle bu çalışmadan ortak geldiği karar 40-45 yaşının altında hem sertleşme bozukluğu hem de bel fıtığı varsa bu hastalar ameliyattan sonra sertleşme bozukluğu ve erken boşalma ilgili şikayetlerinde fayda görebiliyorlar. Ama hani hasta 50 yaşın üzerinde bir hastaysa genellikle bu bel fıtığına bağlı sertleşme bozukluğundan ameliyattan sonra ciddi bir fayda görmediğini ortaya koymuşlar. Bir de vaka raporu var. O da çok ilginç. 17 yaşında attan düşen bir kişi bel fıtığı ile ilgili bir sıkıntısı meydana geliyor. Ve 17 yıl boyunca da attan düştükten sonra da sertleşme bozukluğu meydana geliyor. 17 yıl sonra hasta yani 35 yaşlarında ameliyat oluyor belinden ve hastanın sertleşmesi geri dönüyor. Cinsel fonksiyonları geri dönüyor. Bu da tabii enteresan bir vaka olmuş bilimsel anlamda. Dediğim gibi sertleşme bozukluğu bazen gerçekten bel fıtığına bağlı meydana gelebilir. Özellikle genç yaştaysa kişi belki ameliyattan da ciddi bir fayda görebilir. Ama tabii en önemli şey ne? Bizim vertebralarımızı işte bu disklerimizi korumamız için ağırlık kaldırırken ya da spor yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Bazı hareketler çünkü hakikaten riskli. Özellikle benim gördüğüm işte deadlift olsun, ondan sonra squat hareketi gibi hareketler eğer çok ters yapılırsa gerçekten o vertebralara binen güç gerçekten çok değişiyor. Özellikle o bel kemiğinin açısı bu bize iş güvenliğinde de anlatılmıştı. Siz yerden bir 4 kiloluk bir şey almaya kalktığınız zaman neredeyse bel kemiğinizde 400 kiloya kadar bir basınç olabiliyor. Sizin bel kemiğinize, belinize verdiğiniz açıya göre. Eğer belinizi kamburlaştırarak yapmaya kalkarsanız yerden bir şeyi almaya kalkarsanız ciddi derecede yük biniyor. Ama eğer dizlerinizi kırarak bunu yerden kaldırmaya kalkarsanız belinizde de daha dik ve dış bükey bir şekilde yaptığınızda bu ağırlık belinize binen ağırlık köprü gibi daha eşit ve dengeli bir şekilde dağılmış oluyor ağrı. Yani gerçekten sporcuların anlattıklarını dinlemek gerekiyor. Hareketleri düzgün yapmak gerekiyor. Ya da şeyde de oluyor bu iş yerlerinde çalışırken de oluyor.
iş yerlerinde insanlara çok daha ergonomik bir şekilde çalışabilmesi için işte iş olanakları tanınıyor. Bakıyorum yani yurt dışındaki fabrikalarda işçilerin çalışma olanaklarını gördüğüm televizyonda ya da bizimkilere bakıyorsunuz. Çok daha fark olabiliyor. Özellikle hem iş kazası gelişmesin diye hem kişinin zaman içerisinde vücudunda kalacak hasarlardan iş yeri sorumlu olduğu için bunun tazminatı olsun, işte tazminat yükü olsun. Buna hep iş yerleri sorumlu aslında. Büyük sanayilerde özellikle hem kişide uzun vadede kalan hasarlar olsun hem de kullanılan maddelerin kişiye verdiği zararlar olsun iş yeri sorumlu. Bunlar hep iş güvenliği, iş yeri sağlığı bakıyor aslında bunlara. Bunlara hep dikkat edilmesi gerekiyor. Dediğim gibi bel fıtığından aslında konu dağıldı biraz ama genel olarak bu şekilde bel fıtığı ve sertleşme bozukluğu dinlediğiniz için teşekkürler.